Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugün kahraman Türk ordusunun bundan 8 yıl önce başta DAEŞ ve bölgedeki tüm terör unsurlarına karşı başlatmış olduğu Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü. Bu vesileyle Fırat Kalkanı Harekatı ve bundan önceki tüm harekatlarda şehit olan askerlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi de burada saygıyla yad ediyorum. Bugünkü ilk konu başlığımıza kıymetli dostlar, Türkiye sınırından 230 kilometre uzaklığa gideceğiz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Süleymaniye bölgesinde gerçekleştirmiş olduğu adrese teslim operasyonu uzanıyoruz. Tüm Milli İstihbarat Teşkilatı sözde terör örgütünün basın mensupları, basın birimi diye duyuruyorlar kendi aralarında. 3 sarı torba çıkartıldı. Tabi bu haber son dakika olarak ulusal basında yer aldı ama kıymetli dostlar bugün sizler için o anların görüntüsüne ulaştım. Videosuna ulaştım. Teröristler nasıl etkisiz hale getirilmiş. Yani bambaşka bir operasyondan bahsediyoruz. Şimdi görüntüleri sizlerle topluluk kurallarından dolayı paylaşamayacağım. Ama videodan almış olduğum ekran görüntülerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Operasyon nasıl yaşanmış? Terör örgütü mensupları nasıl etkisiz hale getirilmiş? Sınırdan 230 kilometre uzaklıkta detaylar şu an sizlerle. Şu görmüş olduğunuz siyah araca lütfen dikkat edin. Burası Süleymaniye'nin Said Sadık Köyü civarları. Bu video çekildiği esnada tabii ki de bu videoyu çeken kişinin hiçbir şeyden haberi yok ama onu sollamaya kalkan siyah renkli araç terör örgütü mensuplarının bulunmuş olduğu araçtı. Görmüş olacağınız üzere bu araç devam ederken videoyu durduruyorum. Bu şekilde bir anda puf. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı efsane bir operasyona bu şekilde imza atmış oluyor ve çevre hassasiyeti oldukça yüksek. Aracın hızını sizlere bir sormak isteyeceğim. İlla ki uzman şoförler vardır takipçilerimiz arasında. Sizce araç kaç kilometre hızla seyrediyor? Hani bir önceki videoda ben sizlere demiştim ya, işte monitöre bir röportaj verdi terör örgütü elebaşı. Hiçbir şekilde mağaradan çıkamıyoruz. Türk karakollarının eskisi gibi saldırı düzenleyemiyoruz demişti ya, bir itirafta bulunmuştu ya. Mağaradan kafalarını çıkarttıkları esnada karşılaşmış oldukları en iyimser tablo bu. Daha ne harekatlar var? Bu filan hiçbir şey. Sınırdan 230 kilometre ötede dahi bunlara rahat nefes yok. Bu da bambaşka bir konuydu. Devamında bugünkü ikinci konu başlığımızda. Şimdi olaylar. Videomuzun başında gördüğünüz şu son günlerde, son dönemde rüzgar hiç de Yunanların istediği gibi esmiyor. Şu son dönemde Yunanların istediği hiçbir şey, özellikle diplomatik anlamda hiçbir şey olmuyor. Hatırlar mısınız? Yunanlıların Yunanistan'dan Güney Kıbrıs Rum kesimine giden bir elektrik hattı vardı. Hatta İtalyan gemisi kablo döşeme yaptığı esnada Türk donanmasını görüp arkasına bakmadan topuk yapmıştı. Hatırladınız değil mi? Diyebilirsiniz, Kaan zaten oğlum bundan biz haberdarız. Merak etmeyin kıymetli dostlar. Ben sizlere bugün bunu anlatmayacağım. Sadece bir giriş için bu bilgileri sizlerle paylaştım. Yunan basınına gideceğiz. Yunanlılar belki de Avrupa Birliği'nden hayatının en büyük darbesinden bir tanesini dün yemiş olabilirler. Kıymetli dostlar, Avrupa Birliği bu projeye sahip çıkmadı. Daha sonrasında ise Yunan medyası çılgına döndü. Olur da Türklerle askeri bir çatışmaya girersiniz. Türkler olur da işte Avrupa Birliği'ne bağlı veyahut da Yunanistan'a bağlı gemilere bir şey yaparsa vallahi ne sen beni gördün ne ben seni gördüm dedi Avrupalılar. Detaylar bir karşımıza gelsin. Avrupa Birliği Türklerin Kıbrıs Yunanistan elektrik bağlantısını engellemesi halinde askeri tepki vermeyeceğini resmen yanıtladı diye bir başlık atmıştı Yunanlılar. Haberin detaylarına indiğimizde Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki elektrik projesi Atina'nın kararsızlığı yüzünden havaya uçma tehlikesiyle karşı karşıya. Amerikalılar, Ruslar ve şimdi de Avrupalılar. Bırakın askeri açıdan, diplomatik olarak bile hiçbir şekilde çatışmaya cesaret edemedikleri Sultan Erdoğan Türkiye'si ile absürt bir tiyatro oynuyorlar. Türk siyasetçiler ise herkese ve her şeye rağmen rahatsız edilmeden iftira atıyor. Şimdi mesele şu ki Avrupa bile Osmanlı Türklerine uylamak istemediği için Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan'ın elektrik bağlantısını defalarca engelleyecek. Avrupa Birliği Enerji Genel Müdürlüğü Kıbrıs ve Yunanistan'a gönderdiği resmi mektubunda Ankara'nın denizcilik alanındaki haklarını kullandığı iddia edildiğinden kablo döşeme sürecinde Türkiye'nin engel olması durumunda Yunanistan'a sadece bu mevzuda diplomatik yardımda bulunacağını belirtiyor. Yani bu haberin Türk
Türkçesine tamam arkadaş sen Yunanistan işte Kıbrıs olarak kafaya bir şey koymuşsun. Ben işte kablo hattı döşeyeceğim, elektriği götüreceğim Kıbrıs'a diyorsun diyor Avrupa. Ama eğer ki Türklerle tamamen gereken diplomatik baskı uygularım ama olur da Türklerle karşı karşıya gelirsen askeri açıdan veya fırkateynleriniz karşı karşıya gelirse mesela bundan 4-5 yıl önce olduğu gibi beni hiçbir şekilde ortalıkta göremezsin. Ben bu projeyi desteklemiyorum. Çünkü siz gerekli güvenli ortamı sağlayamadınız diye Avrupa Birliği Yunanistan'a böyle bir mektup göndermiş. Valla şu son günlerde ben artık sayamadım. Kaçıncı binmiş oldukları dalın kırılışı ben sayamadım. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsınız. ABD'liler Dede Ağaç'tan çekiliyor haberini aktarmıştım sizlere bayağı önceden hatta Türk ulusal medyasına göre. Kıymetli dostlar önce ABD'liler yumurta kavgası falan filan derken Dede Ağaç son bir senedir sessizlik. Devamında da son olarak Avrupa Birliği bu şekilde Yunan'ı ters köşe yaptı. Devamında bugünkü 3. konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın kısa bir açıklaması oldu. Ona gideceğiz. Pezeşkiyan dedi ki eğer İslam ülkeleri birlik olsaydı ister ABD ister Avrupa ülkesi olsun hiçbir küresel güç kibirle hareket edemezdi diye bir cümle kurmuştu Pezeşkiyan. Tabi bu cümle sonrasında biliyorum tepkilerinizi duydum. Benim aklıma da şu geldi. Ulan sanırsın sanki Karabağ Harekatı'nda Ermenistan'a destek veren babamdı. Kendisiydi bizzat. Fakat bu şekilde neymiş? İslam ülkeleri birlik olacakmış. Irak'ta Suriye'de de karşımıza çıkan yine İran destekli milis kuvvetler. Bilineceği üzere Libya'da son günlerde bir hareketlilik mevcut. Maxar şirketi uydu görüntülerini paylaşan bir şirkettir. Maxar, Misrata ve Mitiga hava üslerinin görüntüsünü aldı. Bu şekilde de sosyal medyada görüntüler paylaşıldı. Misrata'da bir adet Akıncı TİHA, onun yer kontrol istasyonu ve Akıncı'nın olduğu bölgede yeni yapılanmalar görüntülenmiş. Bölgede piste bağlanan yeni taksi yolu ve yer çalışmalarıyla yeni yapılar da bu şekilde görüntüleniyor. Ayrıca kıymetli dostlar kocaman büyük bir hangarda yapılmış. Mitiga'da bulunan TB2'lerin bu şekilde de yine görüntülendiği uydu görüntülerinden karşımıza çıkmaktaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri Libya'da şu sessizliğin hakim olduğu 2-3 sene içerisinde çok büyük bir yığınağı da yapmış durumda. Çin basınına gidelim mi? Dün aslında kısa videoda yedek kanalda paylaşmıştım bu gelişmeyi ama bugün yine üstünden geçmek isteyeceğim. Milli Muharip uçağımız Kaan Çin basınında. Çinliler diyor ki Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı. Çin Ordu gazetesi Türk savunma sanayinin gururu Kaan'ı derinlemesine bir analize aldı. Türkiye'nin savunma sanayindeki dışa bağımlılığı 2002'de %80 iken bugün %20'ye geriledi. Dünyada 5. nesil savaş uçağı kulübüne giren az sayıdaki ülkeden biri olmak Türk halkını mutlu ediyor ifadelerini paylaşmıştı Çin Ordu gazetesi. Bugün Türk donanması için çok özel bir gün. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın katılımıyla birlikte Piri Reis denizaltısı bugün hizmete giriyor. Aksaz deniz üstünde girecek. Yani inşallah Altay tankıyla özellikle de bu Piri Reis denizaltımız hani bir yılan hikayesine dönmüştü. Yaklaşık 15-20 yıllık bir süreçten bahsetmekteyiz. Bu gözler Piri Reis denizaltısını sağ salim şükürler olsun ki gördü. İnşallah Altay tankımızın da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimini, seri teslimine bu gözler görür diyorum ve Tanzanya'ya gidelim mi? Tanzanya'ya gidiyorsak bir sebebi vardır. Tanzanya Savunma Bakanı'nın garip dürbün kullanımı bu şekilde sosyal medyada bayağı bir konuşuldu. Tanzanya Savunma Bakanı'nın olan biten hiçbir şeyden haberi yok. Yalandan baktı yanındakiler herhalde eline bir şey alıyor. O da kaldırayım ben de gözüme tutayım demiş. Dürbün olduğunu bile bilmiyor. Büyük ihtimalle ki dürbünü bu şekilde tutmaktaydı. Moskova'da Türkiye mehter takımı sahne aldı desem ne dersiniz? Ne alaka demeyin. Vallahi gerçek. Moskova'da başlayan Speskalya Kulesi Askeri Müzik Festivali'nde Türkiye'den mehter takımı bu şekilde sahne almıştı. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında kıymetli dostlar ilk duyduğunuzda alakasız bir haber gibi anlayacağınız fakat bitiminde sizlere anlatacağım bir gelişmeyi duyuracağım. Bir kurt ve bir ayı 10 gün boyunca birlikte geziyor, birlikte avlanıyor ve yiyeceklerini paylaşıyor. Diyebilirsiniz Kaan National Geographic'e mi geldik konu belliye mi? Bu fotoğraflar sosyal medyada karşıma çıktı. Yemin ediyorum içimden geçmişti. Hani bilirsiniz uluslar bazı hayvanlara benzetilir. Bizim ulusumuzda kurta benzetilir. Ruslar neye benzetilir? Ayıya benzetilir değil mi? Bu 10 günlük birliktelik süreci benim içimden de
de geçirdim. Suriye'de yapmış olduğumuz devriyeler. Sonra yorumlara bir baktım zaten. Herkesin aklından aynı şey geçmiş. Sizlere sormak istiyorum. Bu haberi ilk aktardığımda sizin de aklınızdan böyle bir gelişme geçti mi? Her ne kadar ben hani ordumuzu hayvanlara benzetmek istemiyorum. Bu amaçla bunu anlatmıyorum ama sizlere merakımdan dolayı son olarak bugün kapanışı böyle bir gelişmeyle yapmış olalım diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.